Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Diyarbakır'ın o muhteşem kurabiye tarifini hazırlayacağım. Böyle bugüne kadar hiçbir yerde görmediğiniz ve lezzetine, şekline hayran kalacağınız bir kurabiye tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun tarifimizin yapılışına geçelim. Sizler de beğenecek misiniz? Kurabiyem için bütün malzemelerim burada. Sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Kabımın içinde 100 gram oda sıcaklığında eritmiş olduğum tereyağım var. Sizler dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. 2 tane yumurta ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ilave ediyorum. Bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı zerdeçal ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı da karbonat ilave ediyorum. Karbonat şart arkadaşlar. Muhakkak kullanmalısınız. Bir tane rendelemiş olduğum portakalımın kabuğunu da ilave ediyorum. Ve kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım. Unumu almadan önce. Yeter, bu kadar karıştırdım. Burada 4 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne veya unumuzun kalitesinden kalitesine de kullanmış olduğumuz un miktarında değişiklik gösterebiliyor. Unum az geldi. Biraz daha un kullanıyorum. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Yumuşak, dağılmayan bir hamur elde edeceğim. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum arkadaşlar. 4 bardak da unum az geldi. Yarım bardak daha un kullandım. Yani toplamda 4,5 su bardağı un kullanmış oldum. Bunu da belirtmiş olayım. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Yoğurdumu ilave etmeye unutmuşum. Malzemelerimle birlikte hamurumu toparlamadan önce bir çay bardağı da yoğurt kullandım. Yani tarifimizde bir çay bardağı da yoğurt kullanıyoruz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi kurabiyemin şeklini vermeye başlıyorum. Yumurtadan birazcık küçük bir parça aldım. Önce avucumun içinde açıp birazcık büyütüyorum. Sonra masamın üzerine alıyorum. Bu büyüklükte açıp büyüttükten sonra iki ucunu bir ucuna getirip kurabiyemin şeklini veriyorum. Kurabiyemizin şekli bu şekilde olacak. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine yumurtadan birazcık küçük bir parça aldım. Avucumun içinde yuvarlıyorum ve sonra masamın üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi yeterince büyüttüm. İki ucunu bir ucuna getiriyorum ve diğer ucunu diğer tarafının üzerine alıyorum ve şeklini veriyorum. Yine yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine yumurtadan birazcık küçük bir parça aldım. Sonra masamın üzerine alıp büyütüyorum ve şeklini veriyorum. Böyle bu şekilde. Yine yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine hamurumu avucumun içinde açıp büyüttüm biraz. Sonra masamın üzerine alıp büyütüyorum.
Ve iki ucunu bir ucuna getiriyorum ve diğer tarafının üzerine alıyorum. İki ucunu da birleştiriyorum. Kurabiyemizin şekli hazır. Hemen son bir tane daha yapıp göstermek istiyorum. Yine hamurumdan, yumurtadan biraz küçük aldım. Avucumun içinde büyüttükten sonra masamın üzerine aldım sonra. Bu büyüklükte açtıktan sonra iki ucunu bir ucuna getiriyorum ve hemen diğer tarafının üzerine alıyorum ve şeklini veriyorum. Kurabiyemizin şekli bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini yapıp bitirdim. Şimdi yumurtamı ilave ediyorum. Bir tane yumurtamın sarısı var burada. Önce çırpıyorum ve sonra üzerine eşit olacak şekilde ilave ediyorum. Evet, yumurtamı da ilave ettim. Şimdi üzerine ceviz de ilave edip sonlandıracağım. Sizler ceviz yerine fındık da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Şart değil yani ceviz ilave etmeniz. Ya da hiçbir şey ilave etmeden sade haliyle de tüketebilirsiniz. Şimdi alt üst fan ayarlı önceden ısıtılmış 180 derece fırınıma katıp altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 25-30 dakika kadar. Yine de sizler kontrollü pişirin. Çünkü neden derseniz fırından fırına pişme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Evet, kurabiyem pişti. Tamamen de soğudu. Hemen şöyle altına da göstereyim. Gördüğünüz gibi altı üstü de çok güzel bir şekilde kızardı. Böyle yumuşacık bir kurabiye oldu. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Yani kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten de hem şekliyle hem lezzetiyle muhteşem ötesi bir kurabiye oldu. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Zaten beğenmesem sizlerle inanın ki hiç paylaşmam. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Yani malzemesi de her evde olan malzemelerden inanın ki hiç bütçenizi zorlamayacak bir kurabiye oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Hatta karşınıza çıktığında kaydedin, kaybetmeyin çünkü her zaman yapmak isteyeceğiniz çok güzel ve çok kolay bir kurabiye tarifi. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz hala kanalıma da abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Tariflerimi de beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Tarifimle alakalı da düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.